Donald Trump açıklamalar yaptı. Şimdi onu da bir hemen neler söylemişti onu söyleyeyim. İlk önce elbette ki kendisini kurtaran güvenlik güçlerine teşekkür etti. Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleşmesi inanılmaz. Ölen saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Sağ kulağımın üst kısmını delen kurşunla vuruldum. Bir vızıltı duyduğumda hemen bir şeylerin ters gittiğini anladım ve anında derimi parçalayan mermiyi hissettim. Çok fazla kanama oldu. Ne yaşandığını o zaman idrak ettim dedi. Son olarak da Tanrı Amerika'yı korusun diyerek bitirdi. İşte oğlu Donald Trump Jr.'ın yaptığı açıklamalardan da aslında bundan önce sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiştik. Babam Amerika'yı kurtarmak için savaşmaya devam edecek demişti. Şimdi ABD Savunma Bakanı Austin'den de bir açıklama geldi ve dedi ki demokrasimizde böyle yeri olmayan bir saldırıyı kınıyoruz. Farklılıklarımızı bu şekilde çözemeyiz dedi. Şimdi bir mitinge katılan bir kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. 2 kişinin durumunun kritik olduğunu biliyoruz. Bir de saldırganın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ve gizli servisten gelen açıklamaya göre de aslında saldırgan tekti. Şimdi Joe Biden'ın da açıklamaları oldu ama biraz geç gelen açıklamalar. Olay olduktan hemen sonra Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Joe Biden'ın briefing'e katıldığı olayla ilgili bilgi aldığına dair. Başkan yardımcısı Kamala Harris'in de bu briefing'e katıldığını biliyoruz. Ama o arada yaşananlar biraz tepki çekti. Yani hemen bir açıklama gelmemesi. Örneğin eski başkanlar George Bush ya da Barack Obama daha hızlı bir açıklama yaptılar sosyal medya üzerinden. Daha sonra Biden sosyal medya hesabı X'ten önce bir açıklama yaptı. Ardından da kameraların karşısına geçti. Aslında zaten çok kısa konuştu ve orada tek bir soru aldı. O soru da şuydu: hani bu bir suikast girişimi mi? O da bir fikrim var ama şu anda yeterli bilgiye sahip değilim dedi. Tabii o da çok detaylı bir açıklama yapamadı. Henüz bilgiler elimizde kısıtlı olduğu için, ama şu anda Cumhuriyetçiler, yani Donald Trump'ın partisinden senatörler, önde gelen isimler aslında Biden'ı suçluyorlar ve diyorlar ki Biden en başından beri öyle bir siyasi retorik izledi ki seçim kampanyası boyunca Trump'ı otoriter bir faşist olarak göstermeyi amaçlıyordu ve işte aslında bu retorikte doğrudan bu saldırıya sebep oldu diyerek aslında Cumhuriyetçiler şu anda doğrudan Biden'ın kampanyanın başından bu yana izlediği, kullandığı dili eleştiriyorlar. Bu yönde açıklamalarda bulunuyorlar. Bu da elbette ki önemli. Çünkü bundan sonra Donald Trump'ın yaklaşımı ne olacak? Kasım ayında seçime gidilecek. O yüzden işte aslında bugün yaşananlar Amerika'nın siyasi tarihini bundan sonra kökünden etkileyecek türden gelişmeler dememizin aslında sebebi de bu. Çünkü seçime çok kısa süre kala gerçekleşen bir saldırı. Trump bundan sonra nasıl bir yaklaşım izleyecek? Şimdi işte 6 Ocak kongre baskınını hatırlayalım. Yani Trump'ın bir sözüyle destekçileri kongreye baskın düzenlemişti. Bundan sonra Trump nasıl bir yaklaşım izleyecek? Bu saldırıya nasıl bir tepki verecek? Hiç şüphesiz ki bu da elbette çok önemli.